Herkesin beynini yakmaya geldim. Bu videoda tarihin ilk Cartoon Network yapımlarına kadar gideceğiz. Bu sayede Williams yani en çok bilinen adıyla Black Hat olarak geçen kara şapkalı adamın hikayesini öğreneceğiz. Bu oldukça uzun bir seri olacak. Çünkü Kara Şapka birazdan sizlere isimlerini saydığım çizgi dizilerde etkisi olan biri. Samurai Jack, Dexter'ın Laboratuvarı, Gumball, Ben 10, Macera Zamanı, Powerpuff Girls, Regular Show, Kod Adı Afacanlar, Teen Titans gibi çizgi filmlerde büyük etkisi olmuş biri. Siyah Şapka bu zamana kadar saydığımız bütün çizgi dizilerin ilerleyişini etkilemiş. Bu bilgiyi öğrendiğimde her şey daha berrak bir hale geliyor. Çünkü sizlere hazırlamış olduğum videoların hepsi PIB'de dahil bir başlangıçtı. Olay örgüsü çok karmaşık. Ancak uzaktan bakıldığında bir o kadar net. Sizlerin Black Hat'ı görmemesi ve alternatif sonları bilmemeniz çok normal. Bu videoda sadece Siyah Şapka ve kötüler olarak çevrilen Williams'ın hikayesini anlatacağım. Bununla da sınırlı kalmayıp bir sonraki videolarımda ana hikaye örgüsüne etki eden çizgi dizilere de değineceğim. Videoya başlamadan önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir, en önemlisi Discord, Instagram ve TikTok hesaplarını takip ederek bize destek olabilirsin. Ayrıca maddi destek için katıl butonuna tıklayabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk öncelikle bu çizgi diziden haberi olmayan kesimin endişelenmesine gerek yok. Zira bu çizgi dizi zaten Türkiye'de hatta dünyada bile sadece bir bölgede yayınlanıyor. O da Amerika'da. Bunun başlıca sebepleri var. Her ne kadar Cartoon Network yapımı olsa da Cartoon Network'ün Meksika ekibinden çıkan bir seri. Ancak izledikçe ne kadar çok önemli bir çizgi dizi olduğunu öğreniriz. İlk öncelikle Kara Şapka'dan bahsedelim. Kendisi bu çizgi dizinin baş kötüsü dersem az kalır. Kötülerin de kötüsü. Hatta öyle ki hani bizlerin izlediği çizgi filmlerdeki kötülerin bile patronu. Örnek Samurai Jack'teki Aku, Regular Show'daki Antipops, Ben 10'deki Vilgax ve Gumball'daki Rob gibi. Bu bilgiler ışığında konuyu biraz daha açalım. Siyah Şapka, Black Hat organizasyonun kuran kişi. Evet, bu bir şirket. Bakıldığında bu şirkette çalışanlar da var ama ona çok daha sonra geleceğim. Black Hat bu kötülere teknolojik alet, silah ve araç gereç satar. Şimdi bakıldığında bir mega kötünün diğer kötülere bir şeyler sattığını görüyoruz. Ancak bu sizi yanıltmasın. Arka plan çok daha karmaşık. İlk başlarda Black Hat yani Siyah Şapka bu çizgi dizilere yardım ettiğini sandım. Eğer bir kötü artık yapacak bir şey kalmamış, gücü yetmiyorsa Black Hat'tan yardım alır. Nasıl mı? Şöyle. Örnek verelim. Aku'nun makinelerini düşünün. Sürekli olarak bu böcekler Samurai Jack'e saldırır. Samurai Jack de bu robotları yener. Kısır döngü haline gelmiş bu ilerleyiş çıkmaza girdiğinde Black Hat yani Kara Şapka devreye girer. Bu silahları ve araçları parayla satan Siyah Şapka son raddeye gelmiş kötüye bir teklif sunar. Bu teklif benim anladığım kadarıyla şöyle. Ben senin yerine bu düşmanı alt edeyim. Sen de bana ruhunu sat. Siyah Şapka hiçbir zaman bu tarz bir cümle kurmadı ancak son raddeye gelmiş kötünün bu çıkmaz durumunu kullanarak onun ruhunu alıyor ve bir köle haline geliyor. Şu kısma bakarsanız normalin dışında bir şekilde görüntüye sahip ve özel bir antlaşma imzalıyor. Benim kanaatimce kartun evrenindeki kötüler Siyah Şapka'nın yanında bir hiç. Hatta Aku'ya şeytan diyoruz ya, asıl şeytan Siyah Şapka. Black Hat Aku'nun Antipops'ın ve Rob'un yenileceğini biliyordu. Çünkü bir bölümde bu kötüler saf kötülük değil, içlerinde duygu var. Ancak bir kalpsiz başarılı olabilir ve benim kalbim hiç yok diyor. Şimdi bu olay örgüsüne bir bakalım. Antipops sevgi yüzünden yenildi. Onun duyguları vardı. Yani bir kalbi. Rob yenildi çünkü kazanmış olduğu halde merhamet etti. Bu da onu teorik olarak yenilmesine neden oldu. Samurai Jack'teki Aku benim görüşüme göre hatırlayanlar vardır.
Aku saf kötülük iken dünyaya düştüğü zaman biçimsiz bir yaratıktı. Ancak samuraylar bir sıvı döktükten sonra biçim aldı. Canlanan bu yaratık duygusuz olduğu halde aslında bir nevi çocuktu. Aku'nun hareketlerini hep çocuksu ve sanki oyun oynuyor gibi bulmuşumdur. Bu da tam manasıyla kötü biri olmadığını düşündürüyor. Siyah şapka planları doğrultusunda evrenleri ele geçiriyor. Kötüler sayesinde o evrenlere virüs gibi yayılıyor. Bu evrenler de bir bir onun avucunun içine düşüyor. Siyah şapkanın yaşı net değil ancak söylentilere göre çok yaşlı. Düşünün ki Aku'dan bile yaşlı olabilir. Bu da onun şeytan olarak sınıflandırmada kolaylık sağlıyor. Gözlerinden alev çıkartabiliyor, portal açabiliyor, şekil değiştirebiliyor. Canlıları uzaktan hareket ettirme ve müdahale etme yeteneğine sahip. Bu kısımları düşününce Aku ile benzerlikleri ne kadar çok değil mi? İşte benim kanaatimce Aku'nun ana parçası yani şeytan siyah şapka. Siyah şapka ile fotoğraf çekildiği sadece iki kötü var. Birincisi Aku, diğerinde ise Powerpuff Girls'teki şeytan ile. Aku ile aralarındaki bağ belli ama diğer şeytan konusunda yeteri kadar veriye sahip olamadım. İlerleyen videolarda bunu toplayacağım. Siyah şapkanın evreni tamamıyla griler içinde. Üzerinde şapka halinde kara bulutlar var. Büyük ihtimalle burada kötüler yaşıyor olabilir. Siyah şapkanın önemli bir özelliği var. Sinirlendiğinde bozulmalar meydana geliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Bu bozulmalar Pibi'deki virüsü andırmakta. Bu da bizlere virüs kaynağının siyah şapka olabileceğinin sorusunu getiriyor. Yalnız eksik bir şey var. Eğer bir şeytan varsa melek de olmalı. Bu melek kainatın dengesini sağlamakla yükümlü olmalı. Kozmik evrende bu bir kuraldır. Eğer bir kötü varsa iyi de olmalı ki birbirini dengelemeli. Ancak bu zamana kadar melek sınıfında birini hiç görmedim. Belki de Pibi çizgi dizisinde gözükebilir. Bilemiyoruz. Gelelim diğer karakterlere. Profesör Fuluk. Bakın, direkt uzatmadan söylemek istiyorum. Bence Profesör Fuluk Dexter. Neden mi? Kartoon evreninde önlük ve eldiven takan tek kişi o. Ayrıca en zeki kişi de o. Çılgın icatlar yapan başka biri yok. Ancak Dexter uzun değil, aksine çok kısaydı. Belki siyah şapka ona bir şey yapmış ve kölesi haline gelmiş olabilir. Bu nedenle siyah şapkanın şirketindeki makineleri yaparak hayatta kalıyordur. Demensia. Bu karakter siyah şapkayı saplantı haline getirmiş biri. Kendisi kertenkele karışımı bir varlık. Siyah şapkaya aşık olması nedeniyle onun her istediğini yapıyor. Ancak siyah şapkanın bu umurunda bile değil. Sadece işler yürüsün kafasında. 5.0. Kendisi bir deney ürünü. Kötü ve acımasız bir varlık olarak yapılmaya çalışıldı. Ancak bu deney ters gitti ve sevimli, ponçik bir yaratık oldu. Bakıldığında bu üçlü grup ile işlerini yöneten siyah şapka, şeytan sınıfındaki bir varlık ve kartun evrenini yönlendirmede büyük bir etkisi var. Sizlere daha ayrıntılı videoları zaman içerisinde yapacağım. Çünkü daha yapılması gereken Dexter'ın laboratuvarı, kod adı Afacanlar, Powerpuff Girls, Teen Titans gibi asıl hikayeler var. Bunun yanında bu çizgi dizilerin her biri için özel olarak siyah şapkanın asıl hikayelerini yapmamız gerek. Siz bu zamana kadar yapmış olduğum videoları izlerken aslında büyük bir evrenin sır perdesini aralıyordunuz. Eğer Samurai Jack, Gumball, Ben 10, Regular Show ve Macera zamanını izlemediyseniz bu seriyi anlamayabilirsiniz. Şimdi kanala abone olup hemen videoyu beğenin. Ardından diğer serileri izleyin. Çünkü bunlar daha başlangıç.